Bir suçlu devleti diz çöktürebilir mi? Ve bu suçlu yolcu dolu bir uçağı gözünü kırpmadan bombalayabilir mi? Peki bir adam Kolombiya'yı kokainin başkenti haline getirebilir mi? Kolombiya 1980'lerde dünya çapında kokainin başkenti haline gelmişti. Günde 70 ton kokainin taşındığı bir dönemdi bu. Ve tüm bu devasa imparatorluğun arkasında tek bir adam vardı. Pablo Escobar. Escobar sadece bir suçlu değildi. O ülkede hakimiyet kurmuş, devlete karşı savaş açmış ve Kolombiya'nın tüm sosyal yapısını değiştirmişti. Peki bu nasıl mümkün oldu? İşte bugün Kolombiya mafyasının yükselişi ve düşmanlarının çocuklarını bile hedef alan dünyanın en korkulan uyuşturucu baronlarından Pablo Escobar'ın karanlık dünyasına adım atacağız. Sadece Escobar değil, denizde gerçek balıklar gibi yüzebilen, plastik balıklarla kokain taşıyan, hatta giysileri kokainle kaplayan modern Kolombiya mafyalarına da göz atacağız. Ancak videoya başlamadan önce sizden bir ricam olacak. Bu benim ilk YouTube içeriğim. Bu içerik için çokça kaynak tarayıp bir hafta boyunca araştırma yaptım. Siz de abone ol butonuna tıklayarak bu seride bana destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyor ve hazırsanız başlıyorum. Güney Amerika ülkelerinden Kolombiya'daki uyuşturucu ticareti 1970'lerin başlarında büyük bir hız kazandı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kokain talebi artarken Kolombiya bu ticaretin merkezi haline geldi. Medellin ve Cali kartelleri bu dönemde ortaya çıktı ve kokainin dünya çapındaki en büyük tedarikçileri oldular. Bu karteller yalnızca uyuşturucu değil, kara para aklama, suikast, insan kaçakçılığı gibi suçlarla da ilgileniyordu. Kolombiya Ant Dağları bölgesinde bolca yetişen koko bitkisi sayesinde kokain üretiminde lider bir ülke haline gelmişti. Uyuşturucu ticaretinden elde edilen ortalama 150 milyar dolar gibi devasa gelirler mafya kartellerinin hızla büyümesini sağladı. Kolombiya'nın kuzeyindeki Medellin şehrinde kurulan Medellin karteli, Pablo Escobar liderliğinde dünyanın en güçlü suç örgütlerinden biri haline geldi. Şiddeti kullanarak rakiplerini ve hükümeti etkisiz hale getirdi. Cali karteli ise farklı bir strateji izleyerek daha az dikkat çekti, rüşvet ve diplomatik ilişkilere yoğunlaştı. Ticari bir yaklaşımı benimsedi. Escobar düşmanlarını ve devlet yetkililerini öldürmekten çekinmeyen bir strateji izledi. Plata o plomo, yani para ya da kurşun politikasıyla rüşvet veya ölüm arasında seçim yapmaya zorladı. Acımasızlığını ise bir yolcu uçağını havada patlatarak tüm dünyanın gözleri önüne serdi. Takvimler 27 Kasım 1989'u gösteriyordu. Bir kişiyi öldürmek için 110 kişinin daha ölmesine göz yuman bu korkunç terör eyleminin talimatını Pablo Escobar verdi. Avianca'ya ait bir yolcu uçağı Bogota'dan Cali'ye gitmek için havalanmıştı. Kalkıştan 5 dakika sonra yaklaşık 13.000 fit irtifada uçağa yerleştirilen bir bomba patladı. Uçakta 101 yolcu ve 6 mürettebat vardı. Havada paramparça olan uçaktan sağ kurtulan olmadı. Asıl hedefse Kolombiya başkanlık adaylarından Escobar'a karşı çıkan Cesar Gaviria'ydı. Gaviria uçağa binmediği için kurtuldu ve 1990 yılında yapılan seçimleri kazandı. Kariyerine araba hırsızlığı ve sigara kaçakçılığıyla başlayan Escobar resmen kendi imparatorluğunu ilan etti. Kartelin günlük gelirinin 70 milyon dolara ulaştığı tahmin ediliyor. Bu paranın büyük kısmı Amerika'ya kaçırılan kokain ticaretinden geliyordu. Escobar, Miami'nin uyuşturucu merkezi haline gelmesine sebep oldu. 1980'lerde Miami'ye giren uyuşturucunun %80'i Medellin karteli tarafından sağlanıyordu. Escobar, Kolombiya hükümeti tarafından kabul edilmek ve yasal bir figür olmak için siyasete de atıldı. 1982'de Kolombiya parlamentosuna girdi. Ancak suç geçmişi basına sızdırılınca parlamento üyeliği sona erdi. Bu defa halk arasında popülerlik kazanmak için Kolombiya'nın fakir bölgelerine büyük bağışlar yaptı. Okullar, hastaneler inşa etti ve yerel futbol takımlarına sponsorluk yaptı. Bu tür sosyal yardımlar halkın Escobar'ı sevmesini sağladı ve devletin gözünden kaçmasına yardımcı oldu. Suç makinesi bir anda halkın gözüne Robin Hood oldu. Siyasetçilerden, zenginlerden çalıp fakirlere veriyordu. Bu sayede devletin zayıf olduğu bölgelerde halkın gözünde kahramanlık kazandı. Escobar yargıçları öldürerek kendi suçlarına karşı davalar açılmasını da engellemeye çalıştı. Kolombiya hükümetine karşı savaş açarak başkanlık seçimlerine katılacak önemli isimlere hedef aldı. Luis Carlos Galán gibi adayları öldürerek seçim sonuçlarını manipüle etmeye çalıştı. Ülkedeki iç savaşı finansal olarak destekledi ve uyuşturucu gelirlerini militer gruplara aktararak hükümetin zayıflamasına neden oldu. Her öldürülen polis için $1000 ödül teklif etti. Kolombiya mafyaları 10 yaşından küçük çocukları suikastçı ve uyuşturucu taşıyıcısı olarak kullanıyordu. Ya Medellin halkı mafyayı desteklemezse ne olurdu? Escobar kendisini ele veren Medellin halkından intikam almak için bir gece şehirde 50'den fazla bomba patlattırdı. Bu olayda yüzlerce insan öldü ve Medellin adeta savaş alanına döndü. Suç örgütleri sokaklarda kaos yaratmak için bombalı saldırılar düzenliyordu. Medellin bu dönemlerde dünya üzerindeki en tehlikeli şehirlerden biri oldu. Medellin karteli bir
bir dönem düşmanlarını yok etmek için güvercinlere bomba bağlamayı denedi. Güvercinler hedefin evine uçuyor ve patlatıcıyı bırakıyordu. Bu fikir çok başarılı olmasa da mafyanın ne kadar yaratıcı ve acımasız olduğunu gösteriyor. Uyuşturucu taşımak için yaratıcı yöntemler kullanan mafya ilk başta balonlara kokain doldurarak ABD'ye gönderdi. Ancak kısa sürede özel uçaklar kiralamaya ve hatta kendi uçak filolarını kurmaya başladılar. Escobar ilk ticari uçağına yüksekten uçmanın simgesi olarak altın bir kokain çizgisi işletti. Suç dünyasında kazandığı paralarla zaman zaman dünyanın en zengin insanlarından biri oldu. 1989'da Forbes dergisi tarafından dünyanın 7. en zengin adamı olarak seçildi. Yalnızca lastik bantlara harcadığı para yılda 2.500.000 dolardı. Bu bantları parasını düzenlemek için kullanıyordu. Escobar, Medellin'de Hacienda Napolis adında devasa bir malikaneye sahipti. Burada egzotik hayvanlardan oluşan bir hayvanat bahçesi, yüzme havuzları, golf sahaları ve uçak pisti gibi lüks olanaklar bulunuyordu. Escobar'ın bu malikanesi onun gücünü ve servetini simgeliyordu. Ölümünden sonra bile çiftliğindeki hayvanlar Kolombiya'nın başına dert açmaya devam etti. Escobar'ın kokain su aygırları doğaya salındı. Doğada çoğalan bu hayvanlar işgalci bir tür haline geldi ve ülkenin ekosistemini hala tehdit etmeye devam ediyor. Escobar'ın serveti o kadar büyüktü ki halk arasında çeşit çeşit efsanenin doğmasına neden oldu. Efsanelerden birine göre yıllık 2.1 milyar dolarını yalnızca fareler ve nem yüzünden kaybediyordu. 2.1 milyar doların ne kadar olduğunu şöyle anlatayım. Bu parayla 100 dolarlık banknotları yan yana koyduğunuzda 303 futbol sahasını kaplayabilirsiniz. Paralarını lastik kutulara koyup gömdüğü de söylenir. Hala Kolombiya'da bu paraları arayan kişiler bile bulunuyor. Gerçekse Escobar'ın ailesi kaçarken gizlenmiş paraları bulmuştu. Ancak paralar büyük oranda çürümüştü ve ciddi bir servet bulunduğu hiçbir zaman doğrulanamadı. Bir efsaneye göre ise kaçış yıllarında Escobar'ın ailesiyle saklanırken kızını ısıtmak için 2 milyon dolar nakit parayı ateşe verdiği anlatılır. Bunun da gerçek olup olmadığı bilinmiyor. Kolombiya hükümeti Amerika Birleşik Devletleri'nin uyuşturucuyla mücadele dairesiyle işbirliği yaparak kartellerle savaştı. Operasyonlar genellikle başarısızlıkla sonuçlandı. Çünkü karteller hükümet içindeki birçok yetkiliyi satın almıştı. 1980'lerde ABD'nin War on Drugs yani uyuşturucuya karşı savaş politikası kapsamında Kolombiya'ya büyük çaplı askeri ve lojistik destek sağlandı. Escobar 1991'de Kolombiya hükümetiyle bir anlaşma yaparak inşa ettiği La Catedral adlı lüks hapishaneye teslim oldu. Ancak inşa ettiği hapishane lüks bir malikane gibiydi. Bu hapishane disko, sauna, futbol sahası ve kendi muhafızlarına sahipti. Buradan kartel operasyonlarını yürütmeye devam etti. Ancak hapishaneden kontrol etmeye devam ettiği şiddet ve ticaret yüzünden hükümet Escobar'ı başka bir hapishaneye taşımaya çalıştı. Transfer sırasında ise kaçmayı başardı. Kolombiya hükümeti ABD'nin desteğiyle Search Block adlı özel bir birim kurarak Escobar'ı yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı. 1993'te Medellin'in bir mahallesinde saklanırken telefon sinyalinin izlenmesi sonucu bulundu. 2 Aralık 1993'te Medellin'de bir çatışma sırasında öldürüldü. Cenazesinde onu son yolculuğuna uğurlamak için gelen 25.000 seveni vardı. Medellin, Escobar'ın hikayesini merak eden turistler için popüler bir destinasyon haline geldi. Narkoturizm olarak adlandırılan bu akımla turistler Escobar'ın eski çiftliğini, mezarını ve Medellin'deki mafyalara ait izlerin olduğu bölgelere seyahat ediyor. Bazı Escobar hayranları mezarına çiçek yerine kokain paketleri bırakıyor. Bu mafya kültürüne olan ilginin ve hayranlığın bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Escobar'ın polis tarafından öldürülmesi dünyadaki en büyük uyuşturucu kartelini darmadağın etmişti. Medellin kartelinin sonunu getirdi ve Kolombiya mafyası üzerinde önemli bir dönüm noktası oldu. Medellin ve Cali kartelleri büyük ölçüde çökse de günümüzde uyuşturucu ticareti daha küçük ve dağınık gruplar tarafından yürütülüyor. Bu da büyük bir gücün tek bir elde toplanmasını engelliyor. Bu gruplar özellikle Avrupa pazarına odaklanarak kokain sevkiyatlarını kargo gemileri aracılığıyla gerçekleştiriyor. Ülke kokain ticaretinde hala lider ve yıllık üretim tonlarca kokain olarak devam ediyor. Eskiden ticaretin ana güzergahı Amerika'ydı. Ancak son yıllarda Avrupa pazarı çok daha kazançlı hale geldi. Özellikle İspanya, Hollanda üzerinden Avrupa'ya yapılan sevkiyatlar büyük ölçüde artmış durumda. 1 kilogram kokain Kolombiya'da yaklaşık 1500-2000 ABD dolarına satılıyor. Avrupa'da ise bu miktar 40.000 dolara kadar çıkabiliyor.
Ülkede organize suç örgütleriyle mücadele de sürüyor. Mafyalar arasındaki çatışmalar ülkenin en büyük güvenlik sorunlarından biri olmaya devam ediyor. Gruplar artık sadece uyuşturucu ticareti değil, altın kaçakçılığı, insan ticareti ve yasa dışı madencilik gibi faaliyetlere de yönelmiş durumda. Özellikle Clan del Golfo ve diğer yerel gruplar kontrol alanlarını genişletmek için sık sık silahlı çatışmalara giriyorlar. Hükümet bu gruplara karşı yoğun operasyonlar düzenlese de mafyanın kökünü kazımaksa oldukça zor. Örneğin Aralık 2024'te La Muñeca yani oyuncak bebek lakaplı 23 yaşındaki Karen Juliet Ojeda Rodriguez organize suç dünyasında bir dizi cinayetle bağlantılı olarak tutuklandı. Genç kadın tutuklanmadan önce bölgede terör estiren bir grup tetikçiyi yönetiyordu ve bölgenin en tehlikeli kiralık katillerindendi. Kolombiya mafyaları Venezuela'daki göçmen krizinden de faydalanmayı ihmal etmiyor. İnsanları Amerika'ya götürme vaadiyle kandırıyor. İnsanların birçoğu yolda rehin alınıyor veya fuhuşa zorlanıyor. 2020 yılında yapılan bir operasyonda Kolombiya'daki bir mafya grubu yüzlerce kadını Avrupa'ya kaçırırken yakalandı. Kolombiya mafyası Pablo Escobar'ın dönemindeki kadar merkezi bir yapıya sahip olmasa da hala çok güçlü. Uluslararası uyuşturucu ticaretini yönlendirmeye devam ediyor. Yeni rotalar, yeni yöntemler ve yeni liderlerle devletin karşısındaki en büyük suç örgütü olmayı sürdürüyor. 2000'li yıllarda daha farklı yöntemlere başvurarak uyuşturucu ticaretine devam ediyorlar. Yeni düzende mafyalar ev yapımı denizaltılar tasarlayarak uyuşturucuyu ABD ve Avrupa'ya taşımaya başladılar. Bu denizaltılar genellikle Kolombiya'nın kıyılarında gizleniyor. Denizaltıların yakalanması zor olduğu gibi teslimatın sonunda batırılarak geride bir iz kalmaması sağlanıyor. Kolombiya mafyaları kokaini taşımak için tasarım harikası plastik balıklar da ürettiler. Bu balıklar denizde gerçek balıklar gibi yüzebiliyor ve uyuşturucuyu taşıyabiliyordu. Bir diğer akıl almaz yöntemse kokainle kaplanmış giysiler. Giysileri kokainle kaplayan mafyalar dikkat çekmeden kolayca taşıyabiliyordu. Heykellerin, çiçeklerin hatta insan cesetlerinin içine gizleme gibi birbirinden ilginç yöntemlerse sadece birkaçı. Peki mafyalar sadece uyuşturucuyla mı ilgileniyordu? Elbette hayır. Kolombiya dünyanın en büyük zümrüt üreticilerinden biri ve bu madenler mafyaların kontrolü altında. Victor Carranza adlı bir mafya lideri Zümrüt Kralı olarak tanınıyordu. Onun döneminde zümrüt ticareti uğruna binlerce insan hayatını kaybetti. Kolombiya mafyası 1980'lerde futbol kulüplerine de büyük yatırımlar yaptı. Özellikle Escobar'ın Atlético Nacional takımını desteklediği biliniyor. Futbol maçları mafya için kara para aklama aracı olarak kullanılıyordu. Kolombiya mafyalarının diğer suç faaliyetlerine bakacak olursak, silah kaçakçılığı, tarihi eser kaçakçılığı, kara para aklama, yasa dışı altın madenciliği, tarımsal haraçlar, cinayet, siber suçlar ve bunlar gibi onlarca organize suç işleniyor. Hükümet mafya ile mücadelede farklı yöntemler kullanıyor. Bunların başında kokain üretiminin temelini oluşturan koka bitkisi tarlalarını yok etmeye yönelik kampanyalar düzenleniyor. 2022 yılında yaklaşık 200 bin hektarlık koka ekili alan imha edildi. Mafyanın en büyük gücü yasa dışı kazançlarını meşrulaştırmak için kullandığı para aklama ağlarını çökertmek içinse bankacılık sisteminde sıkı denetimler uygulanıyor ve şüpheli hesaplar donduruluyor. Ancak karteller kripto para gibi yeni yöntemlere başvurarak izlerini gizliyor. Kolombiya'nın mafya ile mücadelesi kısa vadeli operasyonların yanı sıra uzun vadeli sosyal ve ekonomik reformlarla desteklenmeye çalışılıyor. Kokain üretiminin temelinde yatan yoksulluğa çare olmak için hükümet koka yetiştiriciliği yapan köylüleri başka tarımsal ürünlere yönlendirmek için teşvik programları başlattı. Örneğin kahve, kakao ve palmiye yağı gibi ürünler için destek sağlanıyor. Koka tarlalarını terk eden çiftçilere finansal yardım ve eğitim imkanları sunuluyor. 2022 yılında göreve gelen devlet başkanı Gustavo Petro, uyuşturucuya karşı yürütülen savaşın başarısız olduğunu belirtmiş ve bu konuda yeni politikalar uygulanması gerektiğine vurgu yapmıştı. Birleşmiş Milletler'e göre ülkedeki kokain üretimi 2022'de rekor kırmış, uyuşturucunun üretiminde kullanılan koko bitkisinin yetiştirildiği alan 230 bin hektarı bulmuştu. Kolombiya mafyaları dünya tarihine damgasını vuran bir suç kültürünün en çarpıcı örneklerinden biri. Bugün bu hikayeleri sadece geçmişte kalan şehir efsaneleri gibi gelse de organize suçlar hala yeni yüzlerle ve yeni yöntemlerle hayatımızın bir parçası olmaya devam ediyor. Bir sonraki videomuzda dünyanın en güçlü mafyalarını incelemeye devam edeceğiz. Siz hangi ülke mafyalarını görmek istersiniz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.